Merhaba ve bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda oldukça yoğun bir malzeme var. Hem de nasıl? August Strindberg'in o zamana meydan okuyan klasiği Mademoiselle Julie üzerine yazılmış derinlemesine bir analiz. Görevimiz ne mi? Bu oyunun içindeki erkek karakterler üzerinden, yani o görünmez ama bir o kadar da yıkıcı olan sınıf, otorite ve cinsiyet çatışmalarını, şifrelerini çözmek. Evet. Kaynak özellikle iki kilit isme odaklanıyor. Hırslı uşak Jean ve oyunda yüzünü hiç görmesek de varlığını her an hissettiğimiz o gizemli kont. Haydi bu karmaşık yapıyı birlikte sökelim. Kesinlikle. Ve analiz daha en başından çok iddialı bir tezle başlıyor, onu söylemek lazım. Diyor ki eserin geçtiği bu katı ataerkil toplumda hiyerarşiyi belirleyen tek bir kural var ve bu kural her şeyin üzerinde. Nedir o kural? O da şu: kimin patron, kimin işçi olduğundan önce kimin erkek, kimin kadın olduğu geliyor. Yani cinsiyet sınıftan daha temel, daha değiştirilemez bir ayrım. Bütün inceleme boyunca bu tezin Jean ve Comte karakterleri üzerinden nasıl ilmek ilmek işlendiğini göreceğiz. Çok iddialı bir başlangıç. O zaman ilk olarak erkeklerin kendi aralarındaki güç oyununa bakalım. Burada denklem basit gibi görünüyor. Comte en tepede, Jean ise en altta, ama ilginç olan Comte'un sahnede hiç olmaması. Evet, evet. Fiziksel olarak var olmayan bir adam nasıl bu kadar ezici bir otorite kurabiliyor? Bu gücün kaynağı ne? İşte analizin en çarpıcı noktalarından biri de tam olarak bu. Kont'un gücü kaslarından ya da bağırışlarından gelmiyor. Tamamen simgelerden geliyor. Adeta bir hayalet gibi varlığı nesneler üzerinden hissediliyor. Nesneler mi? Ne gibi? Analizde 3 tane çok kilit simgeden bahsediliyor. Efendisinin odasından gelen o meşhur zil sesi, kapının önünde duran çizmeleri ve Jean'ın sırtından çıkarmadığı o uşak üniforması. Bunlar basit eşyalar değil, sistemin ta kendisi. Jean'ın oyundaki bir sözü var, bu durumu inanılmaz güzel özetliyor. Zilin çaldığını sandığı bir an diyor: "O ne? Zil hareket etti sandım ama sadece bir zil değil o. Evet. Biri var arkasında, o zili de çalan bir el ve o ele kumanda eden bir şey," diyor. Bu müthiş bir tespit. Jean zilden değil, zilin arkasındaki o görünmez iradeden, o sistemden korkuyor. Tam olarak bu. O zil, Jean'a kim olduğunu hatırlatan bir elektrik şoku gibi. Çizmeler de öyle. Onları gördüğü an ne kadar zeki, ne kadar hırslı olursa olsun kendisinin sadece bir uşak olduğunu, o çizmelerin sahibine hizmet etmek için orada olduğunu hatırlıyor. Üniformaysa bu durumu tenine yapıştırıyor adeta. Yani bir nevi içselleştirilmiş bir baskı bu. Kesinlikle. Psikolojide içselleştirilmiş baskı dediğimiz şeyin kusursuz bir örneği. Otorite o kadar güçlü ki temsilcisi ortada olmasa bile simgeleri aracılığıyla bireyin zihniye sızıp onu kontrol altında tutuyor. Bu durum bana bugünün iş hayatındaki bazı dinamikleri hatırlatıyor. Ofiste olmasa bile patronundan gelen bir e-postanın bildirim sesiyle irkilen insanlar gibi. Harika bir benzetme. O ses sadece bir ses değil, bütün bir hiyerarşiyi ve beklentileri anında zihnine taşıyor. Yani Jean Comte'un kurduğu bu erkekler dünyasında, bu simgeler labirentinde tamamen kapana kısılmış durumda. Ama mutfakta yalnız değil. Hı hı. Christine ve Mademoiselle Julie de var. Onların varlığı bu katı hiyerarşiyi nasıl etkiliyor? İşte o zaman dinamikler tamamen farklılaşıyor ve analizin o en baştaki ana tezine geliyoruz. Önce Jean'ın nişanlısı, hizmetçi Christine'e bakalım. Jean ve Christine sosyal olarak eşitler. İkisi de hizmetli sınıfına ait. Aralarında bir statü farkı yok. Doğru. Peki bu durumda üstünlüğü ne belirliyor? Geriye tek bir şey kalıyor: cinsiyet. Aynen öyle. Aralarındaki tek fark bu olduğu için ataerkil düzenin kuralları otomatik olarak devreye giriyor. Jean, Christine'e karşı doğal olarak üstün, hükmeden taraf oluyor. Onu küçümsüyor, onu akıl veriyor, evlilik vaadiyle onu oyalıyor falan. Yani Christine'le olan ilişkisi o cinsiyet hiyerarşisinin en saf hali. En saf haliyle nasıl işlediğini gösteriyor. Ama Mademoiselle Julie ile olan ilişkisi işte o çok daha karmaşık ve patlamaya hazır bir bomba gibi. Çünkü orada denkleme bir de sınıf faktörü giriyor, değil mi? Başlangıçta Julie, Comte'un kızı olarak mutlak güce sahip. Jean'a emirler veriyor, onunla dans ediyor. Hatta bir noktada sınıf farkı diye bir şey yok burada
diyerek aradaki duvarları yıkmaya çalışıyor. Ama Jean bu duvarların ne kadar gerçek olduğunun farkında, hem de nasıl farkında ve bunu bir fırsat olarak görüyor. Nasıl yani? Kaynakta bu durumun habercisi olarak görülen çok ince bir detaydan bahsediliyor. Oyunun başlarında Julie'nin köpeğinin kapıcının Fino cinsi köpeğiyle çiftleşmek için kaçtığını öğreniyoruz. Aa evet, o olay. Analiz diyor ki bu basit bir olay değil. Julie'nin köpeği Diana, yani av tanrıçası, üst sınıfı ve Julie'nin kendisini temsil ediyor. Fino köpeği ise alt sınıftan gelen Jean'ı. Bu olay aslında birazdan yaşanacak olan ve toplumsal kurallara tamamen aykırı olan bu uygunsuz birlikteliğin bir provası gibi. Tamamen sosyal güdülerle gerçekleştiğini vurguluyor sanırım. Kesinlikle. Bu bir çıkar ilişkisi. Jean için Julie, yukarı tırmanmak için bir basamak, Julie içinse Jean, babasının otoritesinden ve sıkıcı hayatından bir kaçış, belki de hiç tatmadığı bir sevilme arayışı. Yani ikisi de birbirini bir araç olarak kullanıyor. Tamamen. Ve o kaçınılmaz an gelip, cinsel birliktelik yaşandığında, işte o an her şey değişiyor, aralarındaki o en büyük engel, yani sınıf farkı bir anlığına ortadan kalkıyor. Yani o ana kadar Julie'yi koruyan tek şey olan statüsü, o sosyal zırh, Buharlaşıyor. baharlaşıyor tamamen. Ve o zırh kalktığı an geriye sadece iki çıplak kimlik kalıyor. Bir erkek ve bir kadın. Ve bu toplumun kurallarına göre bu ikili arasında kazanan her zaman bellidir. Erkektir. Jean artık karşısında bir matmozel, bir kontes değil, sadece düşmüş bir kadın görüyor. Güç dengesi saniyeler içinde inanılmaz bir şiddetle tersine dönüyor. Bir saniye, burası inanılmaz bir an. Yani bir gecede bütün dünya tersine dönüyor. Düne kadar önünde eğildiği, çizmelerini parlattığı kadına sırf aralarındaki o statü perdesi kalktığı için hükmedebileceğini düşünüyor. Evet, Bu aslında sistemin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu ama aynı zamanda cinsiyet rollerinin ne kadar köklü ve acımasız olduğunu gösteriyor. kesinlikle öyle. Jean bir zamanlar kendisine emreden kadına şimdi kes sesini ve dinle diyebiliyor. Ona kaçış planları sunuyor, sonra vazgeçiyor, onu aşağılıyor. Alt sınıfa mensup bir uşak bir anda efendisi konumuna geçiyor. Bu da bizi doğrudan analizin en başındaki o ana fikre geri döndürüyor. Aynen erkek egemen bir toplumda. Koşullar ne olursa olsun cinsiyet hiyerarşisi eninde sonunda sınıf hiyerarşisini ezip geçiyor. Bu güç değişiminin bu kadar ani ve vahşi olması çok sarsıcı. Peki Jean'i bu kadar pervasızca davranmaya iten ne? Bu sadece bir anlık bir fırsatçılık mı yoksa daha derin, daha planlı bir hırsın sonucu mu? Sanırım analiz bu noktada Jean'in rüyasına işaret ediyor, değil mi? Evet, o rüya, Jean'ın karakterinin adeta bir röntgeni gibi. Tüm hırsının, hayallerinin ve hayal kırıklıklarının bir haritası. Nasıl bir rüya bu? Rüyasında karanlık bir ormanda devasa bir ağacın dibinde yattığını anlatıyor, sürekli yukarı bakıyor ve ağacın tepesine tırmanmak istiyor. Dur bir dakika, tahmin edeyim. O karanlık orman, içinde sıkışıp kaldığı alt sınıf, değil mi? Ve o ağaç da sınıf atlamanın, yükselmenin ta kendisi. Harika bir çıkarım, tam olarak öyle. Analizde rüyanın simgeleri şöyle çözümleniyor. Karanlık orman, içinde bulunduğu umutsuz alt sınıf. Kalın ve kaygan ağaç gövdesi, sınıf atlamanın ne kadar zorlu ve tehlikeli olduğu. Tepede ne var peki? Ağacın tepesindeki ışıltılı manzara ve güneş, ulaşmak istediği o parlak üst sınıf yaşamını simgeliyor. Ve tepedeki yuvada duran altın yumurtalar. Zenginlik, güç, statü. Kesinlikle. Peki bu tırmanış nasıl olacak? Ağacın gövdesi kaygan diyordu. Tutunacak bir yer lazım. Ve sanırım o ilk dalda. Evet, ulaşması gereken o ilk dal Mademoiselle Julie'nin ta kendisi. İnanılmaz. Jean, Julie'yi bu tırmanıştaki ilk basamak, ilk tutunacağı dal olarak görüyor. Ona ulaşırsa tepedeki altın yumurtalara da ulaşabileceğini hayal ediyor. Yani Julie'ye ulaşarak onu bir basamak olarak kullanmak istiyor ama aslında bastığı dalı kesmiş oluyor. Çünkü Julie'nin değeri o kontun kızı, o ulaşılmaz madmozel olmasından geliyordu. Onu elde edince bu değeri kendi elleriyle yok etmiş oluyor. Analiz de bu yönde bir şey mi söylüyor? Mükemmel bir benzetme. Analizde tam olarak bunu söylüyor. Jean'ın durumu hani lotoyu kazanmak için piyango biletini çalmaya benziyor. Bileti çaldığın anda o biletin değeri kalmıyor, geçersiz hale geliyor.
Jean da Julie'yi elde ettiği anda Julie'nin statü biletini, onu değerli kılan o büyüyü kendi elleriyle geçersiz kılıyor ve bu da analizin sorduğu o can alıcı soruyu gündeme getiriyor sanırım. Bu sistem sınırları aşmaya çalışanları ödüllendiriyor mu yoksa her seferinde onları daha da dibe çekerek cezalandırıyor mu? Kesinlikle. Jean'ın durumunda cevap çok net. Cezalandırıyor. Çünkü Julie artık onu yukarı çekecek bir dal değil, onunla birlikte ormanın karanlık zeminine düşmüş, değerini yitirmiş biri haline geliyor. Tırmanma hayali daha ilk adımda sona eriyor. Aynen böyle. Ve bu hayal bittiği anda Jean'ın ne kadar pragmatik ve acımasız olduğunu görüyoruz. O idealist, hırslı adam gidiyor, yerine durumu kurtarmaya çalışan, korkak ve hatta Julie'yi intihara sürükleyecek kadar zalimleşen biri geliyor. Neden? Çünkü sistemin dışına çıkamayacağını anladığı an yeniden sistemin kurallarına sığınıyor. Kont'un çizmelerini gördüğü an tekrar uşak kimliğime bürünüyor ve Julie'ye efendimin önünde bunu yapamam diyor. Otorite geri döndüğü an isyan bitiyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım. Bir yanda sahnede hiç görmediğimiz ama gücünü her an hissettiğimiz Kont var. Diğer yanda ise bütün bu trajedinin merkezindeki Jean. Bu iki erkek karakterin eserdeki nihai işlevleri nedir? Kont tamamen soyut bir gücü, kurulu düzeni, otoriteyi ve sınıflar arasındaki o aşılmaz duvarı temsil ediyor. Varlığı fiziksel olmasa da kurduğu sistem her an sahnede, karakterlerin zihninde yaşıyor. Sistemin görünmez tanrısı gibi. Evet, çok iyi bir tanım. Jean'ın kendi sınırlarına geri dönmesi için bir zil sesi duyması veya efendisinin çizmelerini görmesi yeterli. O, sistemin görünmez tanrısı. Jean ise bu sistemin içinde çırpınan hem kurbanı hem de uygulayıcısı olan ölümlü bir figür. Çok daha katmanlı, evet. Jean, alt sınıfın ezilmişliğini de, o sınıftan kurtulma arzusunu da, yani sınıf atlama hırsını da temsil ediyor. Aynı zamanda eserdeki acımasız kadın-erkek ilişkilerinin de merkezindeki figür. Yani hem hayran hem de nefret ediyor üst sınıftan. Tabii, onlar gibi olmak istiyor ama onlara ait olamayacağını anladığında da en acımasız silaha, yani erkekliğine sarılıyor. Ama ne hırsı ne de zekası sistemin demir parmaklıklarını aşmasına yetmiyor. Peki bu analizden çıkarmamız gereken en temel, en vurucu sonuç ne? Bütün bu karmaşanın sonunda kaynak bize ne söylüyor? Analize göre Strindberg, cinsiyetin en temel ve en affetmez hiyerarşi olduğu bir toplumun karanlık bir portresini çiziyor. Bir kadının statüsünün en üst sınıfa ait bile olsa aslında ne kadar kırılgan ve bir erkeğin varlığına ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor. Doğru, çünkü Julie'nin statüsü bile kendi başarısı değil, babası Comte'dan gelen bir ayrıcalık. Tam olarak bu. Eser bu iki erkek karakteri kullanarak hem sınıf sisteminin hem de ataerkil düzenin insan ruhunu nasıl ezen, nasıl çarpıtan kurallara sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Ve en acısı toplumsal ahlaka aykırı işlenen bu suçun faturasını kimin ödediği. Cezasının erkek değil kadın tarafından canıyla ödendiği. Jean hayatına bir şekilde devam ederken Julie'nin tek çıkış yolunun intihar olması. Gerçekten de toplum üzerine güçlü ve oldukça karamsar bir bakış. Kesinlikle. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir düşünce bırakıyorum. Analiz Julie'nin statüsünün bile babası Comte sayesinde kazanıldığını belirtiyor. Eğer Comte, Julie'ye gücünü veren ataerkil sistemi temsil ediyorsa, Julie'nin sınıf kurallarına isyanı aslında farkında olmadan onu tanımlayan ve ona ayrıcalık sağlayan o güce, yani babasının gücüne karşı bir isyan olabilir mi? Ve bu, kendi ayrıcalığını borçlu olduğu sisteme isyan etmenin trajedisi mi? Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.